Merhabalar. Bugünkü videomuzda da React formlarla ilgili bir örnek yapacağım. Önceki konular biraz pekişsin istiyorum. Burada React'lerin içerisinde, React formların içerisinde alacağımız verileri nasıl alacağımız konusunda küçük bir örnek yapmak istiyorum. Buradan bir ileriki konu ise bunların validation'ları olacak. Yani doğrulama işlemleri olacak. O yüzden ilk etapta hemen şurada bir form örneği yapmak istiyorum. Hemen projemi bir klasör, VS kodumu bir klasöre initialize ettim. Burada kodlarımı yazarak hemen bir React projesi oluşturmaya başlayacağım. Bunun için ne yapıyorduk? npx create react app nokta diyerek, ben bunları küçük harflerle yazmıştım zaten. İsimlendirme kurallarına da uyup npx create react app diyerek yoluma devam ediyorum. Şimdi örneğimiz nasıl bir şey olacak? Onu hemen size hızlıca göstereyim. Örneğimiz şunun gibi bir şey olacak. Öğrenci ya da kullanıcı bilgileri giriniz diyecek. Adını, soyadını şuradan bir i seçecek. Hemen ardından da bir cinsiyet seçimi yapacak. Hani burada bir select'imiz olsun, bir de radio'muz olsun diye bu şekilde yaptım. Değişik örnekleri görelim diye. Tıkladığımızda da bu bir form. Formun bilgilerini ya gönderecek ya da alacak şeklinde olacak arkadaşlar. Burada bir input'umuz var. Gördüğünüz gibi burada bir bootstrap kullanıyoruz. Bootstrap'in komponentlerini kullanıyoruz. Burada stillendirmesini bootstrap ile yapacağız. Peki bu işlemden sonra uygulamamız açılır açılmaz kodlarımızı yazmaya başlayalım. Şimdi burada uygulamamızın hemen oluşmasını bekliyoruz. Burada tabii ki bir miktar zaman alacaktır. Formun içerisinde inputlarımızı falan koyacağız. Yine Bootstrap'in isterseniz Bootstrap 5 diyerek, Bootstrap 5 Forms diyerek buradan yapıları alıp kullanabilirsiniz. Mesela ben örneğimde şurada form kontrollerden, şurada password'ümüz vardı. Bir password, işte şunun gibi bir şey kullanacağım arkadaşlar. Yan tarafta bizde bir validation görünsün isteyeceğim. Siz farklı örneklerde kullanabilirsiniz tabii ki. Ama ben şurada mesela input grupta olabilir mi? Yok, değilmiş. Form kontrolde olabilir mi? Hemen bakalım. Ben tam aldığım örneğin nereden olduğunu bakacağım. Şurada olabilir. Bu olabilir arkadaşlar. Ben de benzer bir şey çıkaracağım burası için. Yan yana olsunlar isteyeceğim. Bir de şurada radiolarımız vardı. Radio checks, radios bölümünden de radio buttonlarımı da buradan alacağım arkadaşlar. Button olarak değil tabii ki. Burada input olarak alacağım. Şurada olduğu gibi. Bakın. Hatırlarsanız bunların name'lerinin aynı olması gerekiyordu. Name'leri aynı olduğu zaman bakın yine burada input'umuz var. Name'inin şunla uyuşması gerekiyor ki bunlara tıkladığımda bunlar arasında geçiş yapabileyim diye. Şunlar bakın. Inline Radio Options, Inline Radio Options, Inline Radio Options şeklinde geçiyor. Gördüğünüz gibi name'leri aynı. Bu bizde biraz sıkıntı çıkaracak ama sorun değil. Bunlar için ekstra bir change event'i yazacağız arkadaşlar. Projemiz oluştuysa hemen şurada mesela hemen app CSS değil, source'un altında, src'nin altında app.js'nin içerisinde şu header bölümlerini hemen temizleyelim. Şu class name'e ihtiyacım yok. Bunu da siliyorum arkadaşlar. Şöyle div olarak kalsın. Bunu siliyorum ve app CSS'i de siliyorum. Bana bir bootstrap lazım. O yüzden npm install bootstrap diyorum. Bunun kurulumunu da yapsın. Bu kurulumu yaptıktan sonra ne diyeceğiz? Import bootstrap tab this tab dedim. Bakın CSS tab diyorum. Hemen ardından bootstrap.css düzgün yazmamız önemli.
Stillendirmeyi yapacağız. Şuradan hemen isterseniz npm start diyerek uygulamamı da başlatabilirim. Hemen canlı canlı görmeye başlayabilirim. Tabii içeride hiçbir şey yok. Hiçbir şey görmeyeceğiz. Güzel. Bunu aşağı indirdim. Şöyle biraz büyütelim sizin için, yer açalım. Hatta bunu da kapatabilirim. Başka bir dosyanın içerisinde çalışmayacağım arkadaşlar. Sadece bunun içerisinde çalışacağım. Şimdi hemen bunu bir container haline getirelim. Class name container dedim. Hatta bir 5 birimlik bir container'a yerleşsin diyeceğim. Hem ortalayacak hem 5 birimlik iş yapacağız burada. Burada yukarıda bir tane hatırlarsanız div class name diyerek şurada bir tane neyimiz vardı. H2 ile ya da H1 ile kullanıcı bilgilerini giriniz ya da öğrenci bilgilerini giriniz yazmıştık. Kullanıcı bilgilerini giriniz. Tabii ki bunu da ortalamak isteyeceğim en nihayetinde. Yani şuradaki bizim container'ımızın soluna dayalı bir şekilde geldi. Ama ben bunu tamamen ortalı olsun isteyeceğim. Onu da ayrı bir div'in içerisine alıyorum o yüzden. Ona da div class name dedikten sonra text center'da hatırlarsanız yine Bootstrap'in ortalamak için kullandığı yapılardan birisi. Şimdi bunu kaydettiğim anda aradaki değişikliği bir görelim istiyorum. Şöyle yapabilir miyim? Hemen bakacağım. Önce bir ayıralım. Ayırdıktan sonra şöyle yapacağım. Şunu da buraya aldım. Henüz kaydetmedim. Kaydettim. Bakın bunu da ortaladı. Bir miktar ortaladı. Bunu tabii büyük olduğunda daha iyi göreceğiz. Ya da altına diğer elementler gelmeye başladığında hemen göreceğiz. Bunu kapatalım isterseniz. Bununla işimiz bitti. Şurada bir tane hemen formumuzu oluşturmaya başlayalım. Şöyle bir form oluşturuyorum. Bunun için sadece bir event yazacağım arkadaşlar. Stillendirme yapmayacağım form için. Burada yine bir div koyacağım. Hemen ardından class name. Bunları satır satır yani row row dikkate alacağız. Bunu dedikten sonra içeride elementlerimizi yazmaya başlayacağız arkadaşlar. Şöyle kaydediyorum. Elementlerimizi oluşturmaya başlayacağız. Hemen div class name. Buna bir sütunluk yer ayarlamak istiyorum. İsterseniz auto diyelim. Neden bir sütun olduğunu sonra görmüş oluruz. Şurada call auto dedikten sonra içeride bir label yazıyorum ki kullanıcıları bilgilendirelim, değil mi? Label, HTML4, class name, bunların hepsini yazarız. Şurada bir ad dedim. Bakın şöyle bir ad dedim. Güzel. Bunu dedikten sonra tabii buna bir class vermemiz lazım. Class name dedik. Yine call form label. Bunu tabii ki nereden yazıyorum? Bunu tamamen şuradaki, onu bulabilirsem. Şurada bir form kontrolümüz vardı. Bunun içerisinde label'larımız vardı hatırlarsanız. Bakın form label, form control, label şeklinde. Onları da yazmış oldum. Form control, label şeklinde onu belirtmiş oldum. Güzel. Bu aşağıda dursun. Bununla işimiz bitmedi tabii ki. Ona devam edeceğim. Şurada bir div daha açıyorum. Bu div'e de artık bunun yanında da input'umu yazacağım. Bu input'umu belirteceğim. Bu input'umun içerisinde name'im olacak. Şurada hemen input tipinin text olduğuna, sonrasında buna bir ID vermemiz lazım ki şuradaki label'a tıkladığımız zaman burası aktif olsun diye. Buna bir ID veriyorum. Onun dışında herhangi bir yerde kullanmama gerek yok. Class name'imiz tabii ki form control olacak ama vermezsem şöyle bir şey olacak. Tabii inputlar böyle kullanılmıyor. Bakın eğer vermezsem bakın bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi ben bunu istemiyorum. Bunun yerine şunu diyeceğim. Form control diyeceğim tabii ki. Güzel. Tabii buradaki div'e herhangi bir class vermediğim için alttan devam etti. Ama bu call auto diyeceğim. Şimdilik auto diyeceğim. Hemen yan tarafına gelsin. Yani
sütun sütun yapıyorum. Burada elimizde bir tane row var. Hemen şöyle çizebilirsem sizin için. Şurada bir row'umuz var. Bu row'un içerisinde her birini sütun sütun ayarlamaya çalışıyorum. Bu sütunlara da auto diyorum. Yani şuradaki call auto dediğim şey. Bunların her birine denk geliyor ve bunları otomatik olarak bir sütun otomatik genişlik şeklinde olsun istiyorum. Hemen ardından da ileride validation'larım için kullanacağım bir bilgi yazacağım. Buna da call auto diyorum. Şimdilik auto diyorum. Birazdan değiştireceğim. Yine burada span ile aslında bir bilgi vereceğim. Class name'ini yine şurada form text diyelim. Stilli bir şey olsun. Mesela ad yeriniz diyeceğim. Bunu placeholder'la da yapabilirim ama bu aslında ad girmek zorunludur demek istediğim yer aslında. Hani ileride giremediğinde, ileride kullanıcı giriş yapmadığında kullanıcıyı burada bilgilendireceğim. Ad girmek zorunludur diye. O yüzden bunu bu şekilde belirttim. Güzel. Şimdi birinci hareketimiz şu label'a tıkladığımızda burası aktif olsun istiyorum. Bunlar tamamen aslında CSS ve Bootstrap'in bilgisi dahilinde konular. O yüzden şunları hızlı hızlı yazalım. Öncelikle label'a tıkladığımızda burası aktif olsun diye ne diyorduk? HTML4 diyorduk. Tabii ki name. Yani şuradaki ID, bunun ID'si ile buradaki HTML4'un aynı olması gerekiyor ki bakın tıkladığımda onun içerisinde hemen fokuslansın istiyorum. Gördüğünüz gibi. Güzel. Bir de bu arkadaşımızın yani bu row'umuzun içerideki bu itemların tam ortalı olmasını istiyorum. Tabii ki sütun olarak ortalı değil, yani satırın tam ortasında olsunlar isteyeceğim. Şöyle gösterelim. İşte burası satırın tam ortasıysa hepsi bu satırı ortalasın diyeceğim. Bunun için Bootstrap'te yazdığımız bir şey vardı hatırlarsanız. Align Items Center. Bakın burası artık biraz daha aşağı geldiğini görüyoruz. Diğerleri herhangi bir değişiklik yapmadı. İçerideki bütün itemlar için şöyle bir center'a ortalasın istiyorum. Güzel. Buradan artık kopyala yapıştır çıkaracağız. Diğer surname için de aynı şeyi yapacağız. Şimdilik şunu da yapmak istiyorum. Şimdi eğer auto yaparsam okey ama burası çok dağılacak. O yüzden buna 5 diyorum. Buna 6 diyorum. Buna da 5 birimlik. Toplamda 12 birim olacak şekilde. Toplamda 12 birim. Bootstrap'in olayı biliyorsunuz 12 birim. Bakın 1, 6, 5 şeklinde bölümlere ayırdım. Birazdan söyleyeceklerim de aynı şekilde buraya gelsin. İzalı olsun istiyorum arkadaşlar. Şurada biraz isterseniz şöyle yapabilirim. Aradaki farkı biraz daha görelim istiyorum. Bir de isterseniz bu dillerin her birinin bottom'ına bir birimlik boşluk ekleyelim diyebilirim. Her bir div için bunu kullanıyorum. Ardından bakın yine kopyala yapıştır yaptım. Yine alt alta hepsi geldi. Tabii ki bunları değiştirmem lazım artık. Soyad diyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi. Tabii şöyle biraz büyüttüğümde çok daha güzel görünüyor. Bunlar için bir sürü stil ayarlamasına tekrardan girilebilir. Burayı bir birim yapmak yerine 2 birimlik yer ayırıp şunlara 4'er birimlik yer ayırmak daha mantıklı da olabilir. Yani daha görsel olsun diye bunları da yapmak gerekebilir. Güzel. Şuradaki name artık burası surname oldu değil mi? Surname. Bunları değiştiriyorum. Şuradaki ID'yi de değiştiriyorum. Surname yapıyorum. Bakın güzel. Buna tıkladığımda burası aktif oldu. Buna tıkladığımda buna aktif oldu. Şuradaki ad girinizde de soyad giriniz dedim. Bunlar bizim için yeterli. Şu iki tane div'i böylece hazırlamış olduk arkadaşlar. Bundan sonraki kısımları da hani bir tane select'imiz var, il seçiniz, bir tane de cinsiyet seçiniz. Hemen ardından da bir tane de butonumuz var. Şimdi şunu artık kapatabilirim. Güzel. Bunu kaydediyorum. Buraya yapıştırıyorum ve üsttekini kapatıyorum. Şöyle kapatalım. Elimizde bir tane daha aslında, pardon yanlış yere kaydettik.
Bir tane daha böyle bir satır oldu ama artık burada bir input'umuz olmayacak. Bir tane select'imiz olacak değil mi? Şuraya bir tane select yazacağım arkadaşlar. Bu select'in içerisine şimdilik verileri öylesine koyacağım. Hani sabit koyacağım. Ekstradan bir şey koymayacağım. Güzel. Şimdi burada bir select koyduğumda varsayılan olarak şöyle bir option seçiniz diyebilirim. Bakın yine bu şekilde. Bunlara birer value vereceğim. Mesela 0 diyebilirim. Seçiniz. Bunu görsel olabilmesi açısından ne yapmamız gerekiyor? Buna bir class vermemiz gerekiyor. Form select diyeceğim. Bakın biraz daha görsel bir şey geldi gördüğünüz gibi. Güzel. Tabii bunları biraz çoğaltalım isterseniz. Tek bir seçenek olmasın. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana diyelim. Mesela İstanbul için 34. İstanbul. Ankara için 6. Plakalarını giriyorum aslında. Ankara. Burası İzmir 35. İzmir. Burası da 1. Yani Adana. Tabi sıralı da yazabilirdim. Çok önemli değil. Ben sadece seçimleri yakalayabilmek için bu value'lere ihtiyacım var. Onu bilmek benim için yeterli. Şurada bir HTML4 olayı falan yok. Tabii ki burada tıkladığımızda burası açılsın diye bir şey yok. Şu an için yok. Onları kullanmayacağım. O yüzden şu soyad demiyorum. Buna il diyeceğim. İl dedikten sonra bu arkadaşımızı form select dedik ama buna bir de name vermemiz lazım ki seçim yapabilelim. Seçimden kastımız şimdi formun altında bir tane buton koyacağız. O butonda kaydet dediğimde aslında bunların hangisinin seçili olduğunu name'inden bulacağım arkadaşlar. Name'inden yola çıkarak bu elementlere ulaşacağım. Birazdan ihtiyacımız olduğunu göreceğiz. Bunu zaten bütün inputlarımızda aynı şekilde bakın ID koyduk ama yine name'ini koymamışız. Tamam. Name'lere yine ihtiyacımız olacak. Peki buna da biz bir name'i verelim. İleride koymayız. Buna da select province diyorum. Güzel. Name'i kalsın şimdilik. Hani yine kullanacağız en nihayetinde. Güzel. Tabii seçinizi de kaldırabilirim. Çok önemli değil. Yolumuza devam ediyoruz. Stilimiz aynı şekilde kalsın. Burada ekstradan değiştireceğimiz bir şey var mı ona bakıyorum. Option'larımız okey. Class name'lerimizi belirttik. Tamam, güzel. Bundan bir kopya aldım. Yine yapıştır diyeceğim. Yapıştır dedikten sonra cinsiyet alanımız var. Cinsiyet seçeceğiz. Burada yine şurada bir cinsiyet diyelim. Cinsiyet. Şöyle. Tabi select kullanmayacağım burada. Burada bir tane checkbox, daha doğrusu radio kullanmam lazım. Şurada olduğu gibi nerede? Bakalım görebiliyor muyum? Check radius'ta. Şuradaki radioları alabilirim. Tabii yan yana olsun böyle inline olacak şekilde. Bakın inline. Form check diyoruz her bir div'i. Gördüğünüz gibi böyle bir input şeyimizi koyuyoruz. Radiomuzu koyuyoruz. Radioyu koyduktan sonra yanına bir tane de label koyuyoruz. Yani 1, 2 yazılarını gösterebilmek için. Biz de burada E ve K diyeceğiz. Erkek ve kadın diyeceğiz. Bunları burada belirteceğiz arkadaşlar. Şunun aynısının bir kopyasını alabilirsiniz aslında. Ben elimle yazacağım. Güzel. Şu arkadaş yine gelsin buraya. Cinsiyet dedikten sonra şuradaki div alt olarak kalabilir. Bunun dışında başka divler açacağım. Şurada bir div
class name form check diyeceğiz. Form check inline, hatırlarsanız yan yana olması için. Kolumunda auto diyebilirim. Hani burada da sütunları otomatik olarak yerleşsin istiyorum. Böyle bir div koydum. Sonra hemen ardından input class name form check diyeceğiz. Yine input tipimiz radio. Güzel. Name vereceğim ama aşağıda kullanacağım, yani diğer kullanacağım cinsiyet için de aynı name'i vermem lazım. Radio cinsiyet diyelim o yüzden. Ya da radio sex de diyebiliriz. Önemli değil. Bir ID veriyorum. Radio dedim. Bu önemli. Şöyle bir tane belirtelim. Bakın cinsiyet, tıkladım. Bu arkadaşımız. Güzel. Call auto'da dedik. Şundan bir tane kopya çıkaracağız aslında. Yapacağımız şey yine bu. Bakın yine bu geldi. Ama label'larını belirtmedik tabii ki. Bunu geri alıyorum. Label'ını belirtelim ki yanında yazsın. Şöyle label class name form check label. Güzel. HTML for. Buna ihtiyacımız var. ID'yi bu yüzden de veriyorum. Aslında radio hani buna tıkladığım zaman bakın sadece radio'ya tıklamakla kalmayacağız. E'ye de tıkladığımız zaman, E'nin üzerine tıkladığımızda burası aktif olsun istiyorum. Güzel. Kopyaladım. Yapıştırdım. Bir tane daha çıkardım. Buna da K diyeceğim. Kadınlar için K. Yine buna K dedim. Bunu da K olarak değiştirdim. Başka değiştirmem gereken bir şey var mı? Şurada mesela cinsiyet seçiniz diyebilirim. Uzun uzun yazmama da gerek yok. Güzel. Şu şekilde oldu. Buradan bir şeyler seçeceğim. Bunu kaydedeceğim. Güzel. Hemen ardından da formumuz bitmeden buraya bir tane div class name, bir tane mesela call 5 büyüklüğünde ya da önemli değil. Burası yine row olacak arkadaşlar. Bir satır olacak. Büyüklüğünü seçmemize gerek yok. Yayılan bir tane buton olması yeterli bizim için. Type submit diyorum. Submit'in olayı neydi? Bizim aslında formumuzu tetikleyen, göndermemizi sağlayan bir yapıydı. Buna eğer buton derseniz olmaz arkadaşlar. Bu buton tipinde değil, submit tipinde olması gerekiyor. Class name, basit bir buton. btn primary diyebiliriz. Kaydet. Şöyle bakın, gördüğünüz gibi. Tıkladığımda bakın sayfanın refresh olduğunu, yukarıda da herhangi bir şey söylemediğim için bizim action tipimizin, metot tipimizin, formumuzun tipinin herhangi bir şey olduğunu söylemediğim için de kendisi varsayılan olarak get yaptı. Bakın içeride name'i olan bütün arkadaşlar için seçili olanı karşıya göndermeye çalışıyor. Name'i olanı karşıya göndermeye çalışıyor. Tabii burada radio cinsiyet 2 tane olduğu için burada bir kafa karışıklığı oluyor. Bu kafa karışıklığını gidermenin yollarından birisi aslında onlar için ekstradan bir handle yazmak arkadaşlar. Görsel olarak yapacaklarımız bunlar. Şimdi ise artık seçimler için kodlarımızı yazmaya başlayalım. Bunlara birer name vermeye ihtiyacımız var. Çünkü bizim formumuzda şöyle bir handle'ımız olacak. Mesela on submit, bakın submit etme işlemimiz burada formumuz submit olduğu zaman anlamı taşır. Bunun için hemen bir submit handler metodu yazacağım. Form submit handler dedim. Güzel. Tabii bu yok, mevcut da değil. Bunu hemen yazalım. Const dedim. Şöyle bir event handler'ımızı da alalım ki içeride bunu bir göreceğiz. Console log diyelim.
e.target diyelim. Yine hepsinde olduğu gibi. Tabii bunu görmemiz biraz zor çünkü sayfamız refresh oluyor. Sayfamız refresh olunca bunu görmemiz sıkıntı olacak. Şöyle bakın, tıkladığımda sayfa refresh olduğu için içeri ne yazarsanız yazın görünüyor, geri gidiyor. O yüzden şurada bunu bir durduruyorum. Yani prevent default diyorum. Bunu bir durduruyorum. Yani sayfanın submit olmasını durdurdum. Bakın form elementinin ta kendisini bana getirdi. Ama benim ihtiyacım olan aslında name'i kim ise ona direkt erişmem. Yani target dediğim şey bana bu formu veriyor. İçeride eğer bunu bir dictionary olarak yani şu şekilde name'ini yazarsam bana onun hangi element olduğunu söyleyecek. Mesela ID'si name'miş. Name'ine de name diyelim. Aynı şey oldu gerçi ama kafanız karışmasın. Şöyle buna bir şeyler yazdım bakın. Kaydet dediğimde bakın input type text şurada sağ tarafta input type text ID'si name şeklinde bana bu elementi getirdi. Ben bunun value'sunu alacağım. Nokta value diyeceğim. Bu value'yi alacağım. Tıkladığımda da gördüğünüz gibi input'un içerisinde ne yazıyorsa aynısını buraya getirdi. Diğerleri için de bunu yazabiliriz. Ya da daha güzel bir yazım şekli var arkadaşlar. Bu dinamik tip olarak da yazabiliyoruz. Mesela console.log e.target dedikten sonra name'i ne ise name'i name'dir değil mi? Onu buraya yazıyorum. Bakın tıkladığımda yine aynı sonucu bana döndü. Surname için de burada name'ine bir surname diyelim. Input'un name'ine surname diyelim. Hemen yukarı çıkıyorum. Şurada yine console.log e.target.surname bakın name'ini yazdım. Sonra value dedim. Burada mesela bir isim verdim. Fatih. Soyadını verdim. Baytar yani surname için. Tıkladım bakın Fatih Baytar şeklinde geldi. Güzel. Bunları isterseniz bir objenin içerisine alalım. Yani const diyelim. Öğrenci ya da user. Tamam user diyelim. Ya da selected user diyelim. Şöyle. Boş bir objeyle başlasın. Boş bir objeyle başlasın. Her tıkladığımda bunun içerisindeki değeri buraya ayarlasın istiyorum. Submit dediğimde bütün verileri toplamış halde olacak. O yüzden onChange gibi düşünmeyin olayı. Şunları yorum satırı haline getirebilirim. Artık şunu diyeceğim. Selected user nokta name yani bu user'ın name'i e.target nokta name nokta value dedim. Selected user nokta surname. Güzel. Bunları sırasıyla yazacağım şimdi. Target nokta surname nokta value diyorum. Güzel. Selected user bizim bir province'imiz vardı hatırlarsanız. E.target nokta name'i neydi hatırlayamadım. Hemen gidip bakalım. Cinsiyetin üstünde bakın select province name'i buymuş. Select province'miş. Hemen bunu buraya yapıştırdım. Yanlışlık olmasın. Value. Yani içerideki option'lardan hangisi seçiliyse, içerideki option'ların hangisi seçiliyse bu seçili olanın value'sunu getirip ona yazacak arkadaşlar. Güzel. Bunları toparladık. Şuna da artık şunlara da change handler yazacağız. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer ben buraya name'i yazarsam name'i aslında ikisinde de kullanıyorum ben. Böyle bir sıkıntımız var. Bakın her ikisinde de aynı name'i kullanıyorum. Radio cinsiyet diye. Çünkü birini seçtiğimde diğerinin tikinin kalkması gerekiyor radio'da. Checkbox'ta farklı name'ler kullanabiliriz checkbox'ta. Ama radio'da aynı name'leri kullanmamız gerekiyor ki birini tıkladığımızda öteki iptal olsun diye. Güzel, o yüzden bunları artık on change handler yazabilirim. Change handler yazabilirim. Yazalım. On change dedim. Şöyle yazıyorum. Select sex handler diyebilirim. Aynısını diğer arkadaşımız için de yapacağım.
Tabii yanlış yere yazmayalım. Şuradaki inputlara yazacağız. Radiolarımız için yazacağız. Sonra da gidip bu arkadaşımızı hemen şurada mesela cons dedim. Yapıştırdım. Sonra yine dedim. Console.log diyelim. E.target elementimizin ID'sini bana versin istiyorum. ID'sinden bir şey yakalamaya çalışacağım. Çünkü ID'lerini farklı yaptık hatırlarsanız. Birininkini Radio K dedim. Diğerininkini Radio E dedim. Bakın her tıkladığımda bakın Radio K ve Radio E olarak gördüğünüz gibi değiştiğini görüyorum. Şimdi artık bunu tıkladıkça bunu bir state'e alabilirim. Değil mi? State'in içerisinde bunu alabilirim. Çünkü burada kaydete tıkladığımda formumuz submit olacak. Burası ayrı bir form. Bakın burası ayrı bir event handler'ımız aslında. Ayrı bir function'ımız. O yüzden dolayı bunun içerisindeki bu verilere erişemem. Onu bir state'e paslayacağım her tıkladığımda. Bir state'in içerisine paslayacağım. Sonra da bu butona tıkladığımda yani kaydet butonuna tıkladığımda submit olurken de o state'in içerisindeki o değeri yani hangi cinsiyeti seçtiğimi buradan anlamış olacağım. Böyle bir küçük bir işlem yapacağım bunun için. Hemen const sex diyelim. İsterseniz set sex use state diyorum. Güzel. İsterseniz default değerini erkek ya da kadın yapabiliriz. Güzel. State'imizi tabii importlara da eklememiz lazım. Hemen şurada bir import diyelim. İsterseniz bu React'i de ekleyebilirsiniz. Zorunda değilsiniz. Use state dedim. From React'in kendi kütüphanesinin içerisinden gelecek bu arkadaş diyorum. Güzel. Tıkladıkça bakın bu ID'ye tıkladıkça şunu diyeceğim. Set sex dedim. e.target.id eşitse radio o zaman değeri olsun. Değilse değeri k olsun diyorum arkadaşlar. Bakın tıkladıkça state'imizin değeri değişecek. Şuradan isterseniz bizim komponentimiz vardı. React komponentimiz. Buradan onun değerini k gördüm. E'ye tıkladım. Bunun değerinin olarak değiştiğini görüyorum. State'ler gördüğünüz gibi bir anda güncellenmez. Bu konuya dikkat edin. Ama diğer kodlar hızlıca hemen çalışabilirler ama state'ler bir anda güncellenmezler. Bakın K şeklinde değişiyor. Güzel. State'imizi aldık. Form submit'imizi artık ayarlamamız lazım. Artık şunu da diyebiliriz. Selected user.sex diyebiliriz. Ona da state'imiz olan bakın şu state'imizin değeri olan bu arkadaşı yazdım. Hemen ardından da console.log hemen görelim. Selected user. Yazalım bir şeyler. Bunu da konsolda görelim arkadaşlar. Şurada. Şu konsolu da biraz temizlemek istiyorum. Yazalım Fatih Baytar. İl olarak Ankara seçtim. Cinsiyet erkek dedim. Yazdım. Bakın artık name'i Fatih. Surname'i Baytar. Province'i 6 geldi. Ankara seçmiştim. Ankara 6. Sex'imiz de erkek olarak geldi. Şuna da mesela şöyle bir değiştirelim. Diğer seçenekleri de bir görelim. Mesela K geliyor mu? Geldi. Ankara'yı değiştirdiğimde geliyor mu? Bir görelim. Evet. İzmir dedim. 35. Ad soyad yine değişti. Güzel. Verileri aldık. Bunu artık istediğimiz API'ya post metoduyla ne yapabiliriz? Paslayabiliriz. Bu videomuzda biraz uzadı. Kusura bakmayın. Her detayıyla yazmak istedim işin aslı. Genelde işlemlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Formlarla gönderiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.